Selamlar. Çanakkale yolcusu kalmasın. Çünkü birazdan Çanakkale'ye geçiyoruz. Çok güzel bir yer gördüm. O yüzden vloga burada başlamak istedim. Şuraya baksanıza ya, yemyeşil. Çok güzel. Aşırı özlemişim. Kahvenizi alın gelin. Çanakkale vlogumuza başlıyoruz. Çanakkale'ye geldim. Otelimdeyim şu an. Yolda gelirken bir ceza yedim üstüne. Arabanın muayenesini yaptırmamışım. İşte araba sahibi olmaya alışık olmayınca ister istemez böyle şeyler olabiliyor. İlk muayenem olacak. O yüzden yarın sabah gidip ilk iş arabayı muayene ettireceğim. Ondan sonra seyahatimize başlayacağız Çanakkale'de. Bakalım bizi Çanakkale'de neler bekliyor, beraber görelim. Evet, Çanakkale'de yapılacaklar 1. Araç muayenesi. Aracı muayene ettirmeye geldim şimdi. Gerçekten ya. Ey Allah'ım ya. Çok değişik oldu bu gezi. Hava çok kötü. Umarım düzelir. Arabanın muayenesini yaptırdık. Şimdi Çanakkale merkezdeyiz. Geçerken burada şey gördüm. Piri Reis heykelini gördüm de. Piri Reis'in ben buralı olduğunu bilmiyordum. Piri Reis Gelibolu'ymuş arkadaşlar. Şurada hatta size heykelini göstereyim. Hatta şurada yerde de onun yaptığı harita var. Onu da şu an fark ettim size gösterirken. Gelibolu'da bu karşıdaki tarihi yarımada. Şu karşısı. Yani şuradanmış Piri Reis. Size şurayı göstermek istiyorum. Burası Troya. Şu Troya Kalesi. Burayı çok kez kuşatıyorlar ama bir türlü bu kaleden içeri giremiyorlar arkadaşlar. Sonra şu Troya atını kullanıyorlar ve içerisinde bir sürü asker saklayıp kaleye sokuyorlar. Daha doğrusu hediye ediyorlar. Ve bu şekilde o kaleyi işgal edebiliyorlar. Hatta Troya, Truva atı yani aynı zamanda bir virüs şekli. Bilgisayarlara hani bilgisayarda çok fazla karşınıza gelecek bir virüs şeklidir. Troya virüsü yani Truva atı virüsü diye geçer. Çok da fazla kullanılır bilgisayarları hacklemek için. Onun geldiği yerde budur. Yani kaleyi içten fethetme şekli diye düşünebilirsiniz. Bilgisayarlara girer ve bilgisayar içeriden hackler. Bura ne acaba? Çok güzel bir sokak bulduk. Şu an oraya girdik, oraya geziyoruz. Evlerin dizilimi falan çok güzel. Göstereyim. Her şeyde bir tane var böyle. Aynen, Sakarya'da da böyle var değil mi? İsmini bilmiyorum, herhalde çarşıdır burası yani. çok çarşılık duruyor ismi yani. Evet, sordum, Çarşı Caddesi'ymiş ismi buranın. Turkish Mines. çok orijinal değiliz bu konularda ya. Türkiye'de nereden baksan 100-200 tane kara göl var yani. Dolayısıyla yani buranın da çarşı denmesi beni şaşırtmadı. Ama gerçekten güzel, şu binalar gayet güzel. Bu Çanakkale içinde aynalı çarşı dedikleri yer galiba burası. Bakalım. Aa bak işte burası. Burada hatta yazısı da var. Buralı mısınız abi? Kastamonuluyum. Tabi burada Kastamonu'ya ait bir yazı olması lazım ha. Bunu Kastamonulu birer. Türkiye ilk kez Çanakkale Savaşları'na katılan Kastamonu bir askerinin söylediği bilinmektedir. Aa, siz mi söylediniz bu türküyü? Kastamonular yani. Evet, onun için bakıyorum. Vay eyvallah. Öğrenci miyiz? Yok. Siz de yabancı. Biz de aynen. Ben de Kastamonuluyum. Buraya gezmeye geldim. Biz de yeni geldik ya. Tamam. Burası Aynalı Çarşı, bunu çek. Evet tamam. Hadi iyi günler diliyorum. İyi günler abim, çok sağ olasın. Bak evet. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Ama ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun servi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Okurken tüylerim diken diken oldu ya. Vallahi. Çok yani sözler çok vurucu ya. Aynalı Çarşı'da böyle arkadaşlar. Genel bir manzarası. Çanakkale'nin meşhur tatlısı peynir helvası var. Şimdi bunu denemeye gidiyoruz. Bakalım meşhur peynir helvası nasıl? Gelir gelmez ilk yaptığım şeyin de bunun olması. Kadir Usta nerede abi? Bir sene beni söyledi. Vallahi leb demeden Çorum ya. Buradan benimkini anlıyor zaten. Ya sen var ya, eyvallah. Aynen o ebatlar okey. Yeterli. Bir çay içeceğiz.
tadına bakacağız. Bakalım meşhur peynir helvası nasıl? Az o kadar azaldık ki Hüseyin yani hani. Bir çatal verdi zaten. Aynen bir kişilik verdi. Neyse beğenirsek uzakta değil alırız bir daha. Abi eyvallah. Sen zahmet etme. Çok sağ olasın. Şeker alır mısın? Yok. Sen istemiyor musun? Vay be bırak bunu sen. Vay be. Böyle şeker kullanmıyorlar. Peynir helvası böyle bir şey. Güzel güzel. Künefemsi bir tadı var ama ya. Zaten o da peynirden yapılmıyor. Aynı mantık. Kadayıfsız künefe gibi. Çay da tamam. Tam çay ocağı çayı yani. Biz biraz keşfettik ama burada şimdi bir rehberimiz var. O bize eşlik edecek. İsmi Polat abi. Şimdi onun yanına geçiyoruz. Köyde yaşıyor. Onun yanına geçeceğiz. Ondan sonra beraber planlar yapacağız. Önümüzdeki 3-4 gün boyunca beraber olacağız diye umut ediyorum. Şimdi Polat abinin yanına geçiyoruz. Orada görüşürüz. Serin. İçeride oturalım istersen. Valla dışarısı olur ya. Olur mu? Abi benim için uygun. Tamam. Temiz. Polat abi. Evet, planlarımızı, projelerimizi yaptık. Evet, yeni bir günden herkese merhabalar. Bugün şimdi hava çok güzel olduğu için Gelibolu tarafına gidiyoruz. Güzel havayı kaçırmak istemedik. Daha dün plan yaptığımızda 2 planımız vardı. Eğer hava kapalı olsaydı böyle yerel dokusal şeyleri çekecektik. Hava açık olsaydı karşıya geçecektik dedik. Hava açık. Biz de fırsatı değerlendirip karşıya geçiyoruz şimdi. Şimdi karşı tarafa geçiyoruz. 168. Feribota bineceğiz. Buradan bilet alıyoruz. 287. Araçla şu 90, karşıdaki 520. feribotlara binip sonra karşıya geçiyoruz. 8 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi. Yani İngiliz işgal kuvvetleri Boğaz'dan Seyit Onbaşı'nın attığı mermiyi yiyip mayınlara çarpıp patladıklarında tarih 18 Mart 1915'ti. Yani deniz savaşlarının bittiği, zaferle sonuçlandığı tarihtir 18 Mart 1915. Ülkenin Süper. kaderini de değiştiren tarih. Tabii evet. Feribotumuzdan indik. Gelibolu Yarımadası'ndayız şu an. Kilitbayır tarafındayız. Şimdi gemiden çıktık, 1 kilometre kadar geldik, Kilitbayır Kalesi'ni geçtik ve sol tarafta gördüğünüz yapılar tabya, namazgah tabyası. Tabya nedir? İşte insanların, askerlerin zamanında askeri mühimmatlarını, cephanelerini sakladıkları, kendilerini sığındıkları, sığınak olarak kullandıkları yerler. Bunların tepelerinde, aralarında toplar oluyordu, vinçler oluyordu. Top mermilerini vinçlerle kaldırıp topun ağzına sürüyorlardı. Ondan sonra ateşliyorlardı. İşte 18 Mart Deniz Zaferi'nin kazanılması da Seyit Onbaşı'nın ateşlediği top mermisiyle olmuştur. Herkesin malumu 270 küsur kilo ağırlığındaki top mermisini tek O başına burada mı kaldırıp abi? birazdan gideceğiz onu. Oraya gidiyoruz zaten değil mi? Vinçle kaldırılabilecek ağırlıkta bir yükün bir insan tarafından kaldırılması ve bu esnada da kaburga kemiklerini kırmış olmasından kaynaklı. O topu kaldırmış ve namluya sürmüş. Vallahi adam ya, harbi diyorum. Gerçekten. Bu hikayeyi ne zaman duysam tüylerim diken diken olur. Çünkü hani ya, o duygularla hani böyle yüklenip kaldırmak onu ve bir de tutturup vurmak, Allah. Ya bu adamlar sayesinde işte böyle rahat bir şekilde özgürlüğümüzü yaşayabiliyoruz. Gerçekten hani ben Çanakkale'ye ilk geldiğimde 18 yaşındaydım. Direkt sadece bu şehitlikleri görmeye gelmiştim. Şu an ikinci kere geliyorum ve ikinci gelişimde ancak hani ben şehri falan gezebiliyorum. İlk geldiğimde üniversiteye gittiğimde İzmir zamanındaydı o. Daha böyle 17-18 civarında direkt dedim hani Çanakkale'ye gideceğim ben ve buraları göreceğim demiştim ve öyle gelmiştim. Bazı şeyleri daha iyi takdir etmemizi sağlıyor böyle yerlere gelmek. Dolayısıyla her zaman sizi buralara bekliyoruz arkadaşlar. Size şimdi heykeli bir kere daha göstereyim ve yolumuza devam edelim. Çanakkale Şehitlik Abidesi'ne geldik. Şuradan yukarı doğru çıkacağız ve birazdan size orayı göstereceğim. Bakalım nasıl bir yer, beraber görelim. Uç kısmındayız. Kilitbayır'dan başladık. Burası Yarımada'nın artık ucu. Şehitler Abidesi'ni göreceğiz birazdan. Burası da yürüyüş yolu. İşte aracımızdan indikten sonra buradan geçiyoruz. Burada sembolik mezarlar var. Sembolik dememin sebebi şu. Savaşta hayatını kaybeden şehitlerimiz tabii ki çok iyi kondisyonda gömülmüyorlar. Toplu mezarlar oluşturuluyor vesaire. Buraya daha sonra sembolik mezarlar yapıldı. Bu da gördüğünüz son düzenlemesi. Granit yürüyüş yolundaki ara
ara boşluklar aynı Anıtkabir'de olduğu gibi insanların düşmemek için başlarını öne eğerek yürümesini gerektirir. Bu da bir şekilde saygı gerektiriyor. Yani saygı ifadesi. Yani başını öne eğerek yürüyormuşsun gibi bir saygı ifadesi söz konusudur. Çanakkale şehitleri yani hem deniz hem kara savaşlarında ölen toplam Türk askerleri değişik rakamlar ortaya konur. Fakat 253 bin denir, 249 bin denir. Bunların 49 bin tanesi işte burada. Kalan 200 bin tanesi de Yarımada'nın değişik yerlerinde hayatını kaybeden şehitlerimizdir. Şehitlik anıtımız tam karşısı. Tam tepesinde bir tane kocaman bir bayrağımız var. Durup bir de buradan çekmek istedim anıtı. Çok güzel değil mi ya? Burayı çok beğendim yalnız. Bu anıtın manzarası buradan çok güzel çıkıyor. Aşırı hoşuma gitti burası. Özellikle şu sandallar falan bayağı renk katmış buraya. Şöyle genişten de size tekrardan göstereyim. Ve buradan şimdi ilerliyoruz. Abi koyun geliyor. Gel. Ana! Ula geldi. Bunların güzel. Bilin bakalım ne gördü. Artık bir molayı hak ettik bence. Biraz dinleneceğiz. Bir köfte ekmek yiyelim. Sonra yolumuza kaldığımız yerden devam edelim. Kız ne haber? He? Afiyet olsun. Nasıl abi? Güzel güzel. Beğendim ben. O videoyu izlememişler. Ya da herkes çok aç şu an. Ha, ne güzel bırakası yok bence ondan. Yaş kaç? Yaş kaç? Kaç götürüyorsun? Valla 45, ay maksimum 50. Tahmin çok zayıf. Yok ya. 82. 82. Vay be. Bayağı genç duruyorsun ama dayı ya. Doğum evimde Romanya. Doğum yerin Romanya. Vay be. Hangi rüzgar attı buraya? Göçmen geldik. Göçmen geldiniz. Ben bebek gelmişim Romanya. Ha. Bu şeyle zamanında göçler bu tarafa mübadeleyle. Arıktepe köyü, bizim köy yani çoğu göçmen yani. Emin dayım benim. Sizin memleket neresi? Trabzonluyum ben dayı. Maşallah. Gittin mi şu taraflara? Gemilay Kale'de gezdik ama Trabzon'a gitmedik. Ama Kaç doğumlusun sen dayı? 1938. 38. 38 doğumlusun. 82 falan herhalde ama. Evet. Vay be. Maşallahın var dayım ya. Vallahi ben sporcuydum zamanında ama. Yaramış spor yaramış. Evet. Yani. Ama hareketli kilo almıyorum. Televizyon atacağız ne oldu? Meşhur oğlum ya. Bu yaştan sonra. Dayı ben seni meşhur edeyim ayıp ediyorsun. Tamam. Yenge hala hayatta mı? Yenge var mı? Güzel. 4 kız var. Yoksa ayarlardık dedim. Ya yok. Olamaz. Ya seni geldi sen ne yapıyorsun ya? Ya olsun dayı sen dinsin ama öyle mi? Yarasın. Yarasın dayı ama. Evet yemeğimizi yedik. Şimdi oradan çıktık. Çok da güzel çekimler yaptık orada. Çok tatlı bir abi geldi yanımıza. Siz de gördünüz zaten. Emin amca. Romanya göçmeni. Aynen. Çok tatlıydı ya. Şimdi de başka bir lokasyona doğru gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Polat abi? Abi şimdi biz Çanakkale Deniz Savaşları'nı bitirdik. Kara muharebelerinin yapıldığı alana gidiyoruz. Kabatepe bölgesi, Arıburnu bölgesine gidiyoruz. Tamam. Anzak Koyu, Conk Bayırı, Nek gibi yerleri gezeceğiz. Yollar da bir harika ya gerçekten. Aşağısı Anzak Koyu. Adamlar oradan Evet. buraya tırmanmışlar. Evet ama tek bir nokta olarak düşünme. Gemiler geliyor, bir sürü yan yana gemi var. Oradan da inen var, buradan da inen var, buradan da şu koy, Arıburnu koyu olduğu gibi gemiye kaplı zaten yüzlerce gemi.
İşte şurada ileride tekneyi görüyorsun ya. Evet. Gemi oraya kadar geliyor. Ondan sonra İşkampavyalarla askerleri buraya kadar getiriyorlar. Ondan sonra İşkampavyadan askerler atlıyor denize. Geliyorlar, karaya çıkıyorlar. Türkler çok keskin nişancı. Özellikle subaylar falan çok eğitimli. Yani Evet. ufacık parmağın ucundan vurur yani seni. Buradan takır takır indiriyorlar. Gerçekten çok ciddi zayiat veriyor Avustralya. Ama tabii herkes ölmüyor. Hayatta kalmayı başarabilenler sarp kayalıkları tutunuyorlar. Şimdi arazi yapısı itibariyle tırmanması çok zor ama seni güzel koruyor, güzel Evet. saklıyor. Evet. Dolayısıyla yavaş yavaş gelmişler, tırmanmışlar buraya kadar. Son kalanları da buradan indirmişler. Yaklaşık 5000 civarında sadece Lone Pine'da zahiyatı var Avustralya'nın. 5000 gün ilk gün. Birinci gün daha çıkartmanın yapıldığı gün. Vay be. Tabii. Buradan da çıkmak akıl kârı değil yani. Ama görmüyorsun ki abi. Hava karanlık, İşkampavya seni indirmiş, elinde silahınla, mataranla, çantanla bilmem neyle atlıyorsun. Karaya doğru koşuyorsun. Vurulursan vuruyorsun, vuruluyorsun, düşüyorsun, ölüyorsun. Vurulmazsan karaya çıkıyorsun, sığınıyorsun. Zaten olayın üzerinden 2-3 gün geçtikten sonra Lord Kitchener galiba şey demiş, Ian Hamilton pardon. Tamam demiş, pozisyonunuz çok güzel. Şimdi demiş tek önemli olan demiş hayatta kalmak ve bu pozisyonunuzu korumak. Bunun için de dig demiş. Kazın. Hayatta kalmak için kazman gerekiyor abi. Siper kazıyorsun. Durmadan siper kazıyorlar, mevzileniyorlar, ilerliyorlar. Arkadakiler onları geçiyor, bunlar onları koruyor, ilerliyorlar. Bunlar onları koruyor vesaire. Böyle şey gibi. Kaza ilerliyorlar. Dama oynar gibi böyle birbirlerinin üzerine atlaya ön tarafa doğru yaklaşıyorlar. En sonunda siperler 5 metreye kadar, 7 metreye kadar düşüyor John Flyer'ın. Yani burası Türk siperi, burası Anzac siperi. Vay be. Tabii. Birbirlerine sarılı halde bulunan cesetler var. Yani Türk askeri ile Anzac askeri birbirini gırtlaklayarak boğmuşlar. Yani gerçekten çok ciddi bir mücadele, gerilla savaşı verilmiş burada. Gerilla savaşı. Evet. Böyle, tamam mı? Böyle. Ondan sonra Agamemnon. Böyle. Bu Agamemnon, tamam mı? Evet. Ondan sonra gelelim abi. Gene böyle bir ülke mesela, tamam mı? Ülke. Buraya Queen Elizabeth'i koymuş. Queen Elizabeth 245 metre. Yani bunlar 100'er metre olsa bu 245 metre şöyle falan oluyor. Aynı öne çizdiğim şeyin aynısını arkaya da yaptı öyle, tamam mı? Bu şekilde giriyorlar boğaza. Seyit Onbaşı buradan topu patlatıyor. Evet. Geliyor top. Buradan Ocean, nerede o Ocean? Şuralarda bir yerde Ocean. Lap bunu vuruyor buradan, tamam mı? Evet. Dümenden vuruyor. Dümenden vurunca bu dönüyor. Bu dönünce bunlar vurmamak için duruyor. Evet. Bunlar vuruldu diye ne oluyor? Emir komuta bekliyorlar. Ne yapacağız? İlerleyelim mi, duralım mı? Hadi orada da bir karmaşa. Kontrol komple kayboluyor. Bunlar birbirlerine çarpmaya başlıyorlar. Hep beraber bir öbek halinde geri giderek buradaki mayına gidiyorlar. Bak burası kara ya. Evet. Mayınları böyle dizmişler, tamam mı? Böyle. Evet. Böyle toplu öbek halinde geliyorlar, mayınlara çarpıyorlar ve büyük bir gümbürtü kopuyor. Oh. Ondan sonra işte Queen Elizabeth bunlar yaşanınca Tornistan abi dönüyor. Alanı var çünkü geniş orası. Kumkale açıkları dönüyor. Hop Bozcaada'nın arkasına gidiyor, demirliyor. Bunlar. Ama şu an bulunduğumuz yer bizim zaten siper alanlarımız. Burası en tepe. Burası günde 3 kere 4 kere el değiştirmiş bir yer. Mustafa Kemal buraya onun heykeli boşu boşuna dikilmedi. Anafartalar kahramandır Mustafa Kemal. Yani Seyit Onbaşı deniz savaşlarının kaderini nasıl değiştirip tarihi farklı yönlendirdiyse, farklı yazdıysa Mustafa Kemal onun 5 mislini, 10 mislini yapmıştır. Verdiği ani stratejik kararlarla, ordulara sessiz sedasız hükmetmesiyle. Yani mesela sabahın saat 5'inde taarruza kalktılar burada düşmana karşı. Mustafa Kemal burada şarapnel patlıyor, yani ev bombası patlıyor. Evet. Göğsündeki saat kurtarıyor Mustafa Kemal'i. Tam bu noktada olan bir hikaye bu. Burada oldu değil mi o? Tabii ki. Liman von Sanders daha sonra onun saatini yani kırıldığı için kendi saatini ona veriyor, o kendi saatini ona veriyor falan gibi şeyler var. Bir taraftan Mustafa Kemal diyor ki etraftaki subaylara böyle yapıyor. Askerler benim vurulduğumu duymasın diyor. Çünkü vurulduklarını anlarsa askerler arasında bir panik başlayabilir. Tabii. Çünkü sabahın saat 5'i çıt çıkmıyor. Kırbacımı indirdiğim anda diyor taarruza kalkıyoruz diyor. Elindeki kırbaç. İndiriyor kırbacı. Allah 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 sesleriyle düşmanın üstüne atılıyorlar. Ve gerçekten galip geliyorlar. Kazandığı an o an Atatürk'ün aslında. Bakın 57. alaya ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum emrini verdiği zamanlardan bahsediyoruz. Yani düşmandan kaçılmaz. Niye kaçıyorsun? O 57. alaydı değil mi? 57. alay. Düşmandan ve hepsi de ölüyordu. Hepsi ölüyor. Ve o günden sonra Türkiye ordusunda 57. alay diye bir alay, o numaralı alay kurulmuyor bir daha.
Şu an bile yok. Yok, sancağı onun koruma altında kurtarılmış. Sancağı, yani son ölen asker dahil olmak üzere sancağı yere düşürmemiş. Böyle bir alaydan bahsediyoruz. Allah'ım tüyler var ya benim. Bakın Diken Atatürk'ün diken ya. saadetinin parçalandığı yer yazar. Şurası Atatürk'ün gözetleme noktası yazar. Ecevat tarafından bir destek kuvveti istiyor. Radyo telsiz bağlantısı kuruluyor. Akşamdan çıkıyorlar, bütün gece yol yürüyorlar. Artık hava aydınlanacak, sabaha kadar yürüyorlar ama teçhizatlı yürüyorlar. Tüfekleriyle, mataralarıyla, çantalarıyla. O kadar çok yoruluyorlar ki telsizden Mustafa Kemal'e soruyor komutan, başlarındaki artık çavuş ya da yüzbaşı neyse. Ya askerler çok yoruldu, şurada diyor oturup bir kahvaltı edelim, bir dinlenelim istiyoruz. Ne dersiniz komutanım falan. Milletimizin makus talihini diyor, tarihin en pahalı sabah kahvaltısı yiyerek kaybettiler mi yazdırmak istiyorsun diyor. Hemen askerleri buraya çağırıyorum diyor. Ve yemeden, içmeden o yorgunlukla geliyorlar. Bir de savaşa dahil oluyorlar. Bir de üstüne hayatlarını kaybediyorlar. Yani bu vatan böyle kurtuluyor. Eyvallah. Ağzına sağlık Fuat abi ya. Ve bu hikayeler insanların ağzından dinlenmiş hikayelerdir. Kitaplarda Sen yazan hikayeler sen değil. çocukken Çünkü ben çok 45 duydum. yaşındayım. Evet. Ben 10 yaşındayken 35 sene evvel bu insanlar hala hayattaydılar. Ben ilkokula giderken beraber bu insanlar, önden gaziler, arkadan biz yürürdük. Arkadan askeri bando yürürdü. Yani önden o, arkadan biz neyse ama hep beraber yürüdük. 23 Nisanlarda, 19 Mayıslarda, 29 Ekimlerde. onların ağzından dinlemiş olman da Ve çakı gibiydiler. Çakı gibiydiler. Nasıl yürürlerdi biliyor musun böyle? Çakı gibiydiler yani. gururuyla ya. Hak ettiği gururuyla yani. Bugün biraz fazla duygusal geçti, farkındayım. Onun sebebi de buralar biraz daha seyahat edip eğlenmekten ziyade anmak ve hatırlamak için gelinen bir yer. Dolayısıyla bugün size buraları biraz daha böyle göstermek istedim ve beraber anmak istedim. Çünkü buralar gerçekten bizim için çok değerli ve buraya geldiğim zaman 18 yaşına geldiğim zaman da yine aynı duygularda vardı bende. Böyle hani şu an varsaydığımız birçok şeyin aslında bakarsan çok zor kazanıldığını ve hani biz bunlar için çok şeyler verdiğimizi bana hatırlatıyor. Eminim size de hani bu tarz duygular hatırlatır. Hikayeler dinledikçe gerçekten hani böyle tüylerim diken diken oluyor. Bu kelimeyi bugün çok kullandım, farkındayım. Ama gerçekten dinledikçe böyle tüylerim diken diken oluyor ve böyle bilmiyorum, hani gurur duyuyorum bir yandan üzülüyorum, bir yandan böyle seviniyorum ki hani böyle insanların evlatlarıyız biz. O zamanki şehitlerimiz bizim için ne kadar uğraşmış, yani neler yapmışlar bizim için ve biz bunun bence değerini daha çok bilmeliyiz. Hani bazı şeylerin değerinin farkına varıp yaşarsak bence daha çok takdir ederiz hayatımızı ve daha çok müteşekkir oluruz bazı şeyler için. Çünkü bu çok önemli. Hani şükür diye bir şey var. Benim mesela hayattaki en büyük yaptığım şeylerden bir tanesi de herhalde budur. Ben ne zaman gezsem Türkiye'de, bir yerlere gitsem, aldığım o rahat oksijen, o özgür ortam, o duygular, ben bunların hepsinin için her zaman şükrederim mesela. Çünkü yani hani birçok şey ve sebep var bunun arkasında. Bu sadece şey değil. Bak geziyorum ne güzel falan. Hayır. Burada çok fazla anı var. Türkiye öyle herhangi bir coğrafya değil arkadaşlar. Türkiye kolay kazanılabilen bir yer değil. Yani biz herhangi bir yerde yaşamıyoruz. Birçok insanlığın hayali olan bir yerde yaşıyoruz ve bunun gerçekten değerini bilip şükrederek ve biraz da böyle gururla yaşamalıyız. Dolayısıyla bu şehitlerimizin neler yaşadığını, bizim için neler çektiğini her zaman düşünerek gururumuzla yaşamamız lazım ve bunun da hakkını vererek, şükrederek yaşamamız lazım diye düşünüyorum. Çok uzatmayayım, biraz fazla konuştum. Bugünkü vlogumuz böyle oldu. Bir sonraki vlogumuz daha başka yerlere gideceğiz. Orada biraz daha eğlenceli, goygoylu şeyler olur diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki vlogda Çanakkale'de görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hadi eyvallah.